Gamer Arena ve Eludis TV ortak yayınındaki Arena sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında son konuştuğumuz dönemin üstünden Kerem sanıyorum Game Jam'in ilk başvuruları başladı Evet. gibi bir dönemdeyiz. O yüzden sana önce Game Jam'iniz nasıl gidiyor, beklentileriniz gibi mi onu sormak istiyorum. Game Jam güzel gidiyor. Kuralları belli oldu. Nasıl oyunlar üretilmesi gerektiği belli oldu. Birkaç başvuru aldık. Hatta kurallarını yayınlar yayınlamaz birkaç tane oyun geldi. Tam bizim istediğimiz kurallara uygun değillerdi. Geliştirmeye devam ediyorlar. Valla biz de heyecanla bekliyoruz. Bakalım kimler kazanacak, hangi oyunlar sevilecek. Benim birkaç tane diyeyim favorim var. Ama ben de heyecanla bekliyorum yani. Umarım insanların da beklentileri karşılarız yani. O zaman şimdiden hani ben de merak ediyorum. Çıkan oyunu kesin oynayacağım zaten şu saatten sonra. Aslında bu hafta biraz staking konuşmak istiyorduk. Çünkü hani bu tarafta geldiğimizde daha çok hani kripto tarafı ile ilgili konuşuyoruz. Ve staking nedir? Biraz aslında üzerine konuşmamız gerekiyor. Ufak bir özetlemek ister misin? Tabii ki özetlemek isterim. Yani günümüz dünyasındaki aslında Web3 tarafına girdiğimde biraz daha derinleyeceğim ama gelir elde etme yöntemlerinden, kriptoda gelir elde etme veya elde ettiğiniz geliri değerlendirme yöntemlerinden biri. Bunu biz Gamer Arena olarak locked staking olarak değerlendiriyoruz. Çok aslında kriptonun başına gitmemiz gerekirse de Proof of Work, Proof of Stake kavramlarından. Aslında Proof of Stake de 2012-2013 senesinden beri kripto camiasının içerisinde. Bu Proof of Work dediğimiz şey işin kanıtı. Bitcoin ile birlikte kripto severlerin, kripto dünyasına girenlerin gündemine oturmuştu. Zaten ilk white paper'larda bunun üstüne yazılmıştı. Proof of Stake de tamamen buna bir alternatif. Proof of Work dediğimiz şey bir işin kanıtı. Sizin Doğru. aslında bu bir Bitcoin için konuşmamız gerekirse mining'in, sizin çalıştığınız, yaptığınız işin kanıtı karşılığında elde ettiğiniz ödüller. Üretimin karşılığı aslında. Aynen, üretimin karşılığı. Buna biz kripto tarafında konsensus mekanizması diyoruz. Yani Proof of Stake tarafında da konsensusu stakelemek, kitleyerek, ağın güvenliğini sağlayarak elde etmiş oluyorsunuz. Ama bizim GAO tarafındaki staking bambaşka. GAO Avalanche ağı üstünde çalışıyor. Daha önce de bahsetmiştik. Avalanche ağının kendi bir staking konsensus mekanizması mevcut zaten. AVAX nodlarına, delegatörlerine AVAX kitleyebiliyorsunuz ve ağın hem güvenliğini sağlamış, hem konsensus mekanizmasına yardımcı olmuş, hem de AVAX kazanmış. AVAX'ınızı değerlendirmiş oluyorsunuz. Ama bu GAO tarafına geldiğinizde de bambaşka. Biliyorsunuz bizim bir sürü ürünümüz var AI'dan gaming'e. Buralarda insanlar GAO token kazanıyorlar. Biz de bu kazandıkları GAO tokenları dolaşımdan çıkartarak aslında onları ödüllendiriyoruz bir nevi. Evet, gerekiyor sadece bu arada oyunculara değil, traderlarda, Herkese, evet, satın almış olan traderlarda GAO'larını kitleyebiliyorlar bizim sistemde. Biz buna şöyle bakıyoruz. Hep aslında bütün ürünlerimizi birbirimize bağlamaya çalışıyoruz. Mesela şu an bizim sunduğumuz bir staking mekanizmasında kitlediklerinde sadece gelir elde etmiyorlar. Aynı zamanda bizim bazı ürünlerden, mesela AI ürünümüzden de kullanım hakkı elde ediyorlar. Normalde Beyazıt'ta ağırladığımız 2 hafta önceki programda AI ürünümüzden bahsetmiştik. Kullanıcılar gelip evet Red Panda AI'mızdan bahsetmiştik. Kullanıcılar gelip sadece onu da kullanabiliyor. Ama mesela staker'lar gelip stake ettiklerinde de onu kullanmaya hak kazanıyorlar gibi böyle bir gamified bir dünya tasarladık diyebilirim. Uzun lafın kısası staking, Gamer Arena tarafında 1 senelik staking kontratımız var şu an. Bu kontrata insanlar GAO'larını kitleyerek %18 gibi yüksek bir rakamda, ilk seneye özel bu arada, bu sadece Ocak ayında başladık bunu. Ocak ayında yeni staking kontratımızı, bir sonraki Ocak'ta yeni staking kontratımızı da zaten duyurmuş oluruz. Bir sene boyunca aslında bir sene diyorum ama bunu girip kontrattan da kontrol edebilirler, yazılımından da 360 günlük bir staking programımız var. Çok bahsettim, hani detaylarına da birazcık daha detaylandırmak da isterim ama tekrarlıyorum, uzun lafın kısası, elde ettiğiniz gelirlerden veya yatırım yaptığınız şeyden faiz alma şansı sunulan
hangi kripto olursa olsun, gerek konsensus mekanizmasına yardım eden AVAX, gerek üzerinde oluşturulmuş token olan GAU'da stake ettiğinizde bir gelir elde edebiliyorsunuz diyebilirim. Staking bu. Aslında ana akım finans mekanizmalarından çok da farklı değil. Hani kendi orada da şimdi adını kesinlikle hatırlamıyorum ama parayı kilitleyip fona koyup oradan sonra faiz elde etme mantalitesinden çok da farklı işlemiyor o zaman. Evet, çok da farklı işlemiyor. Buradaki şey şu, blockchain ağında olduğu için bu, kimler ne kadar yatırdığını görebiliyorsunuz. Yani klasik finans şeylerinde yayınlanan raporlar oluyor. İşte yabancı ülkelerde bazı bankalar bunu zaten yayınlıyor. Keza İngiltere'de bu sürekli yayınlanıyor, ediliyor falan. Ama kriptoda direkt bunu görebiliyorsunuz. Kaç kişi kitlemiş, hangisine kitlemiş. Çünkü kriptoda şöyle bir avantajınız da oluyor. Bazı şeyler likit kitleme şansı sunuyor size. Mesela bizim GAU tarafında insanlar kitlediklerinde bir sene boyunca onun orada duracağına okey oluyorlar, garanti oluyorlar ve bir sene boyunca bu ilk 30 günden sonra elde ettikleri GAU'yu, kazandıkları, hak ettikleri GAU'yu claim edebiliyorlar. Yani bir sene boyunca asetleri orada duruyor, ana paraları orada duruyor ve biz onlara her ay düzenli bir gelir elde etmiş oluyoruz. Aslında bu arada hani soracak olan vardır muhtemelen. Niye stake ettiğinde buna faiz veriyorsunuz aslında şeklinde. Dolaşımdan bir ürün kalktığında o ürünün mevcut miktarı daha değerli olur. Kesinlikle. Dolayısıyla aslında çok basit bir matematik. Kesinlikle. GAU token zaten staking bir yana, vesting yani aslında piyasaya girme şekliyle de deflasyonist bir yapıda. Yani her geçtiğimiz dönem daha az GAU piyasaya giriyor. Staking'den bağımsız bir şekilde. Staking ile birlikte zaten daha az giren, dolaşımda daha az olan GAU bir de dolaşımdan çekilmeye, staking kontratında birikmeye başlıyor. Güncel rakamları da vermem gerekirse şu anda 250 milyon gibi bir GAU arzı, dolaşımda bir GAU var. Bunun 39 milyona yakın bir kısmı stakelenmiş vaziyette. Bu da dolaşımdaki GAU'nun %15 küsur, %16'lık gibi bir kısmına denk geliyor. Yani dolaşımdan %16'lık bir GAU piyasadan çekilmiş vaziyette diyebiliriz. Peki spesifik olarak Gamer Arena üzerinde staking şu an ne işe yarıyor onu sorayım. Tabii ki Web3 tarafında aslında ilk staking'i anlatırken de bahsettim. İnsanlar GAU kazanma fırsatı, aslında bizim Challenge and Earn dediğimiz sistemden yararlanabilecekleri, Play to Earn'e alternatif çokça insanla da sevilen bir sistem ortaya koyduk. Bu sistemin sonucu olarak insanlar gerek oyun oynayarak, gerek bizim sistemlerimizi kullanarak, gerek AI tool'unu kullanarak, gerek yarışmalarımıza katılarak, Game Jam'de henüz sonuçlanmamışken GAU ödülleri kazanabiliyorlar. Bu kazandıkları ödülleri stake ederek, faizinden yararlanarak kitleyebiliyorlar ve kitlediklerinde de başka kullanmadıkları ürünleri de kullanmaya hak kazanıyorlar. Yani biz insanlara sadece bir ortam sağlamıyoruz. Aynı zamanda yapabilecekleri, değerlendirebilecekleri, GAU'ya utility katılabilecek birçok alan açmış oluyoruz. Geçen hafta Barış da bahsetmişti aslında Metaverse kısmından. Staking'in de Metaverse'de bir karşılığı olacak. Onun da şeylerini şimdiden söylemeyeyim. Zamanı gelince duyuruyoruz. Zamanı gelince duyuruyor olacağız. Peki bir de sizin sonuçta Gamer Arena olarak oyun tarafı var. Yani adı üstünde Gamer Arena. Oyunculara yani esas amacı core olarak oyun oynamak olan biri için stake opsiyonu mantıklı mı ya da onlar için neyi önerirsin? Yani mesela AI tool'u kullanmayacaktır ya da başka, çünkü aslında GAU sahibi olmak belli bir avantajı zaten getiriyor ama stake ettiğinde avantaja ekstra bir avantaj sunuyorsun aslında. Kesinlikle. Teoride. Oyuncu için bu hangi açıdan yaklaşılabilir? Şöyle bir şey olabilir. Çok oyun oynadığı bir dönemdedir ve çok fazla GAU kazandığı bir dönemdedir. Ama önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki aylarda bunu devam ettiremeyecek olabilir. Kendisi GAU'yu kullanmıyorken getirip bizim sisteme kitleyip, dolaşımdan GAU'yu çıkartıp kitleyip GAU'sunu kendisi değerlendiriyor olabilir. Trader olup Gamer Arena'nın ve GAU'nun fiyatının yükseleceğini daha geniş kitlere yayılacağını düşünüyor ve ilk yatırımcılardan biri olmak istiyor olabilir.
Bu yüzden hiçbir ürünümüzü kullanmasına gerek olmadan gelip Galaxy Labs'ten Gauss'unu stake edip bir sene sonra %18 faizle çekip değerlendirebilir. Burada tabii klasik bir yatırım tavsiyesi değildir. Lafımı da geçeyim. Böyle görüşler olabilir diye düşünüyorum. O zaman peki yani aslında kafamdaki sorular genel olarak buydu. Ekstra eklemek istediğin bir şey var mı? Ekstra eklemek istediğim, bu kadar bahsetmişken aslında göstermek de isterim. Çok iyi olur. Ve kullanıcılar Galaxy Labs'e staking sayfasına geldiklerinde MetaMask'lerini bağladıktan sonra ne kadar stake etmek istediklerini girip MetaMask cüzdanları üzerinden işlemi onayladıktan sonra aslında bu staking işlemine başlamış oluyorlar. Bu 360 günlük kilitli staking onlar için başlamış oluyor. Ben daha önceden bir miktar stake etmiştim. Onun aslında nasıl unstake edebileceğimi, hatta daha doğrusu nasıl ödüllerimi claim edebileceğimi de burada göstermiş olalım. Şu anda stake işlemimiz gerçekleşti. Burada 6 Go kazanmışım. Bu 6 Go ile istersem gidip Red Panda AI Generator'ını kullanırım. İstersem Mobile App uygulaması üstünden birkaç turnuvaya veya duelloya da katılabilirim. 6 Go'luk claim'imi de gerçekleştirdim. Aslında çok basit bir arayüz. Ne kadar Go stake edildiğini, ne kadar Go stake edebileceğinizi, ne kadar hak ettiğinizi görebileceğiniz çok güzel bir arayüz hazırladık diyebilirim yani kullanıcılar için. Peki o zaman nasıl claim edebileceğini de yani isteyebileceğini, talep edebileceğini de gördüğümüze göre son olarak eklemek istediğin bir şey var mıdır? Staking mekanizması Gamer Arena özelinde. Gamer Arena özelinde şunu ekleyebilirim. Bu 1 senelik stakingimiz. Bizim kullanıcılardan da çok fazla aslında bu programın da başında bahsettiğimiz liquid staking gelecek mi? Daha kısa dönemli 6 aylık, 3 aylık stakingler gelecek mi gibi sorular denk geliyor. Onlara çok açık ve net bir cevap vermem iyi olabilir bu noktada. Bu %18'lik 1 senelik staking bizim ilk senemize özel bir staking programımız. Bundan sonra duyuracağımız bir 6 aylık bir staking kontratımız olacak. Daha sonra 3 aylık ve liquid staking ile devam edeceğiz diyebilirim. Buradan da onun duyurusunu yapmış olayım. Site içerisinde bulabilecekleri bazı oyunlar da mevcut. Şu ana kadar hiç reklamını yapmadık. Kimseye söylemedik. Geçtiğimiz hafta aslında duyurduk. İnsanlar biraz daha kullanmaya başladı. O tarafta da birkaç sürprizimiz olacak. İçeride bir oyunumuz mevcut. Aşağıya linkini de bırakırız zaten. Kullanıcılar da rahatça erişebilirler. Şu ana kadar 100 kişi o oyunu bulmuş ve oynamış. Bayağı iyi. Hiç söylemediğimiz ve gizlediğimiz bir şey için ben kendim çok mutlu oldum yani. Burada paylaşmak da istedim. Kurcalamalarında fayda var. Neler yapıyoruz? Uygulamaları kurcalayalım. Evet. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Tabii ki. Gelecek haftalarda yine arena sohbetlerinde birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.